Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Bu ipime de uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Yapımı da oldukça kolay. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. 8, 8, 16, 4 de artı ilmek ekleyeceğim. Toplamda 20 ilmeğe ihtiyacım var. Şöyle hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplamda şişimde 20 ilmeğim var. 16 ilmek 2 model için, sonuna da artı 4 ilmek ekledim. Lastiksiz başlayacağım ben arkadaşlar. Onun için bir sıra zemin oluşturmak için ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Bir sıra ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başlayacağım. Bu model sırası değil arkadaşlar. Bir sıra zemin hazırlıyorum. Eğer siz lastiğinizi örüp hazırladıysanız örgünüzün ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra ters örerek örgümün ön yüzüne geçtim. Modelimizin ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Daha sonra devamında 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 2 ters 4 düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru keseceğim bu 2 ilmeğimi. Bu şekilde ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Buraya kadar bir model arkadaşlar, bakın. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği de sağa doğru keserek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonrasında bir ilmek artırdım. Buraya kadar bir model kurduk. Şimdi aynısını tekrar ediyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek ters ördüm. Devamında 4 ilmek düz, 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru kesme işlemi yapacağım bu 2 ilmeğimi. Şu şekilde öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Buraya kadar da bir model kurduk. Devamında 2 ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Artı 4 ilmek eklememizin sebebi bu arkadaşlar. 2 kenar ilmek, 2 de burada ters ilmek oluşturmak için. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz.
Düz olan ilmeklerimi düz, diğerlerini ters örüyorum. Bakın bu 6 ilmekte ters olarak örüyorum. 2 düz, 1 2 3 4 5 6 ters ördüm. 2 düz, arka yüzünde ilmeklerimizi düzü düz, tersi ters olarak örelim. 2 düz, 6 ters. Şu artırma yaptığım ilmek de ters, diğerlerini de ters olarak örüyorum. Kenarda 2 düzle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi düzü düz, tersi ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Bu ters ilmeklerde bir işlem yapmıyoruz. Hep ters olarak örüyoruz bu 2 ilmeği. Devamında 3 ilmek düz öreceğim şimdi. 3 düz ilmek ördüm. Yine bu 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Şu şekilde çapraz yaptım ve 2 ilmeğimin ikisini bir alarak kestim. Düz ördüm, kestim. Devamında bir düz ilmek, şu artırma yaptığım ilmeği de düz ördüm. Ters ilmeğe gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmek ters ördüm. Ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Artırmalarımız ters ilmeklerin hemen önünde olacak arkadaşlar. 3 ilmek düz. Düz olan ilmeğin ilk üçünü düz olarak ördüm. Devamındaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Sağa doğru düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Devamında 2 ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 6 ters ilmek örüyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. 4 sırayı tamamladım. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Terslerimi yine ters olarak ördüm. Devamında bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 4 ilmek düz ördüm. 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bakın 5. sıra ön yüzünde 2 ilmek ters, 1 ilmek artırdım. 2 düz ilmeğimi sola doğru keserek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 4 ilmek düz ördüm. Yine geldik bu 2 ters ilmeğe, ters olarak örüyorum. Düzlere gelince bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru, ikisini bir ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 6 ilmek ters. Arka yüzünde ilmeklerimizi düzü düz, tersi ters örerek devam ediyoruz. Farklı bir işlemimiz yok arka yüzünde. İki düz ilmekle bitirdim. Bir de kenar ilmeğini ördüm. 6. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 7. sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek ters ördüm. Bir doladım. 2 tersten sonra bir artırma yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 3 ilmek düz ördüm. 3 düzümüz kalmıştı. Yine düz olarak ördük. 2 ters ilmek, 1 artırma yaptım. 1 düz ilmek ördüm. 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim sola doğru. 3 düz ilmek. 2 ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 8. sıra arka yüzündeyiz. Modelimizi bu sırayı yaparsak tamamlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 6 ters ilmek örerek devam ediyorum. İki düz, 6 ters ilmek örelim. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Hep bu 8 sıranın tekrarını yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet kolay ama zor gibi görünen bir model. Son sırayı da tamamladım. Bakın modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model bundan sonra bu 8 sıranın devamından oluşacak. Bir sıra daha beraber ayarlayalım modelimizi. Modeli ikinci kez kuruyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Pardon, ters ördüm. Şu şekilde. 4 ilmek düz. Şu birinci sırada ne yaptıysak aynısını tekrarlıyorum. 2 ters ilmekten sonra 4 sıra düz. Bakın burada ne yapmıştık? Aynısını burada yapıyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şöyle yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne. Düz örerek sağa doğru kestim. 1 ilmek doladım. 2 ilmek ters ördüm. Bakın modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapacağız. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir modelin kurulumunu gösterdim size. Birinci sırayı da yine gösterdim. Anlaşılmayan yer olursa eğer videoyu baştan izleyebilirsiniz. Şöyle bunu böyle bırakayım. Bir de modelin ilerlemiş halini size göstereceğim. Bakın bunu da daha önce yaptım. Bunu şöyle tekstil tipi lastik kullanarak yaptım. Bu lastiğin de kanalda yapımı var arkadaşlar. İsterseniz linkini de bırakabilirim. Evet, modelimiz böyle. Bakın gayet güzel. Yapımı oldukça kolay ama görüntüsü de gerçekten olay. Şöyle zormuş gibi görünen bir model ama çok da kolay. Yapımı basit ve çabuk ilerleyen bir model. Örgümüzün arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanırsanız şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika, şöyle gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.